Arkadaşlar merhaba. Yağmurlu bir gün ve ben yine ot toplamaya gidiyorum. Bana eşlik ederseniz sevinirim. Şöyle tam tepeden hem arkada Kaz Dağları, burada da bizim çiftliğimiz var ön tarafta. Şöyle geniş bir açıyla size manzarayı gösteriyorum. Karşıda köyler var. Şu gördüğünüz karşıdaki köy bizim köyümüz zaten. Bakın hava böyle kapalı ama durgun, sakin bir hava. Çok sakin bir şekilde de böyle pülverize şekilde de yağmur yağıyor. Zararı yok şimdilik. Ben de en üst Taraça'dan şöyle yola çıktım. Aslında amacım aşağıya inip yine böyle kavurma yapmak için, ot kavurması yapmak için çeşitli otları toplamak. Burada da dinik otları çıkmaya başlamış. Bakın arkadaşlar çok minik bir şekilde. Hemen yakından göstereyim. Bunlar böyle çiğ olarak yenebilen otlardan biri. Ama daha çok küçükler. Daha büyümeleri gerekiyor. Burada bir şeftali ağacımız vardı. Bu da yıkılmış. Hatta şöyle dalı da taze. Geçen gün rüzgarlarla kırılmış olabilir. Çünkü evet bayağı da atmış. Bunun artık yaşaması zor. Şu dibinde bir tane var. Belki bu tekrar patlayabilir. Şunu önce bir çıkarayım. Çıkaramadık. Evet. Bakın kocaman ağaç böyle heba oldu gitti. Rüzgarlar o kadar şiddetli oluyor ki burada arkadaşlar. Tepede hiçbir şey bırakmıyor. Tabii ki bu Baydamüş beyazı dediğim türlerden şeftali. O da rüzgardan nasibini almış. Böyle neler görüyorum. Yine burada da dinik otlarını görüyorum. Bakın böyle. Ama daha kış olduğu için serpilmemişler. Zaten şu gördükleriniz dinik otunun böyle tohumları döküldükten sonraki hali. Şuradan hatta bir iki dal koparayım. Çevrenizde de yine bu şekilde bunu görürseniz demek ki orada bu otu görebilirsiniz. Bakın böyle bir tohumları döküldükten sonra beyaz beyaz böyle kümeler halinde çiçeği olur dinik otunun da. Bu şekilde bile çok güzel görünebiliyor. Küçük bir vazoya bu şekilde konulursa güzel estetik bir görüntüsü var. Evet. Taşlara karşı da ilgim var. Taşları gördükçe de böyle hoşuma gidiyor. Bakın bu mesela farklı bir taş türü. Böyle mermer bir dokusu var. Ne deniyorsa artık mermerimsi diyeyim. Ama çok sert bir taş. Desenli. Bu taşlarla aslında çok güzel böyle şeyler var. Böyle sıvılar var. Sonra donuyor. Bunun üzerine dökülüp böyle sehpalar oluşturuluyor. Onu da çok merak ediyorum. Öyle bir şey de yapmak istiyorum ama tabii vaktim olmuyor. Şunun dokusuna bakar mısınız? Az önce size merhaba dediğim taşlar da bundan. Arazimizin tam orta yerindeydi. Şimdi onları kepçe yardımıyla söktü, kıyıya koydu. Bayağı her geçtiğinde traktörle sürerken o traktördeki patlatmaların şeyler kırılıyordu. Her bir parçası kırılıyordu yani. Çok güçlü bir taş diyeyim. Evet, şurada da gördüm yine bir taş. Şimdi taşlara takılırım ben böyle. Bakın bu da böyle yine farklı bir taş. Rengine bakar mısınız? Şimdi o dediğim sehpa yapma, süsleme için kullanılacak olan çok güzel bir rengi var. Ben genelde evimin yanına hep topluyorum onları. Bir yere yığıyorum. Bazının üzerinde fosiller var. Onlar da hoşuma gidiyor. Onları da topluyorum. Tabii şimdiye kadar bir şey yapmadım. Şöyle arazimizin yan tarafından bir bakalım yandaki araziye. Bakın orası da böyle
ikinci Taraça'ya indim. Böyle Taraçalı yerlerde yaşamak zor ama bir taraftan da çok güzel bir manzarayla karşılaşabiliyoruz. Şurada kaç tane alt alta Taraça var. Altta orman var. Ormanın arkasında tepe var. Tepenin arkasında tekrar bir küçük tepe var. Vadi var derken arkada zaten köy arazilerini görüyoruz. Böyle her bir yeri görmek çok güzel. Küçük basık yerlerde bu kadar manzaramız olmuyor. İlk geldiğimizde zaten şöyle bir bakmıştık. Şu manzaraya bitmiştik. Eşim de çok sevdi. Ben de hatta 5 dakikada karar verdik bu araziyi alıyoruz diye. Hemen hemen 15 yıl olacak bu Şubat ayında. İyi ki bu araziyi almışız. Hiç pişman olmadık. O zamanlar hep doğadan kaçış vardı. Daha doğrusu köylerden şehirlere göç vardı. Herkes tarlasını, bağını, bahçesini satıyordu. Hiçbir değeri yoktu buralar. Taşlık arazi, kuru arazi diye geçiyordu. Ama biz dinlemedik onları. Toprak aşkı bizde o kadar baskın geldi ki herkesin bize karşı çıkmasına rağmen biz buraya gelip bir hayat kurduk. Şimdi şu erkek kazların olduğu yere de bir barınak yapacağım. Gerçi barınağa girmiyorlar. Hep dışarıda kalıyor bu hayvanlar. Öyle mi olur olmaz mı da çok bilgim yok. Ama yine de şöyle kafalarını sokacağı bir yer yapmak istiyorum. Pek soğuktan da etkilenmiyorlar sanırım. Şuralarda çok güzel otlar vardı. Keçi memesi otları. Bakalım görebilecek miyiz? Buralarda olacaktı. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şunlar. Bakın. Bunlar keçi memesi otu. Yumrulu bir ot. Başka var mı? Bakalım. Burada çünkü geçen yıl görmüştüm. Tohumları çoğalmaya başlamıştır dedim. Evet. Evet bakın şu. Ne kadar güzel. Küçük de olsa. Keçi memesi otu. Şurada da yine saklanmış bir keçi memesi otu var. Bunları da kıyamıyorum şu anda. Çok küçükler. Şurada da var. Bu da güzelmiş. Bakın. Ne kadar güzel. Şöyle açalım. Süsleyelim çevresini. Bakın arkadaşlar. Bu da keçi memesi. Ben bu otu yeni öğrendim. 3-5 yıldan beri de öğrenmeye çalışıyordum. Bir türlü öğrenemedim. Söke'den Sevengül Gürbüz sağ olsun bu otun yendiğini, yumrularının yendiğini, yapraklarının yendiğini söylemişti geçen yıl paylaştığım bir videoda. Ben bu otu tanıyamıyorum, yardımcı olur musunuz demiştim. En sonunda öğrendim. Öğrenince de bu otun sevdalısı oldum. Şuradaki güzel bir dokuya bakın arkadaşlar. Şunun yaprakları yani estetik, büyük yapraklı ve gösterişli. Hemen yan tarafta sütlüce otu var. Ama minik. Burada gelincikleri görebiliyor musunuz? Burada gelincik olmuş geçen yıl. Tohumları aynı yere yayılmış. Bakın çok fazla tohum olmuş ve bunlar gelincikler. Şu papatya. Bakın gelincikleri minicik minicik gelincikler. Bunlar büyüyecekler. Hemen bunlardan toplayıp envai çeşit yemekler yapacağım. Ama şimdi büyüsünler. Zaten şu anda da toplanmaz bunlar. Bakar mısınız ne kadar çok tohum dökülmüş ve nasıl çıkmışlar. Şu da küçücük bir kuş otu arkadaşlar. Yapraklarındaki o yağmur damlacıklarına bakın. Evet bakın şuradaki de çok güzel olmuş. Bu da öyle. Ya çok iştahlı büyüyorlar. Çünkü tohumlar döküldüğü zaman
O tohumların döküldüğü yerde eğer çok güzel bir toprak varsa çok keyifli büyüyorlar. Bakın bunlar da zaten tohumların içleri boşalmış. Bakın şurada. Şu zaten. Bu keçi memesi otunun şöyle tohumları boru şeklinde oluyor ve bunlar tohum bağlıyor. Şunlarda olduğu gibi. Bakın. Şunlar. Şöyle hatta yine gökyüzüne tutalım otları. Buraya epey yayılmış. Bunda da tohum varsa hatta biraz da uzaklara atayım. Oralarda da çıksınlar. Şöyle. Bakın bunlar bile çok estetik. Şöyle bir bakın gövdesi var. Tabii fazla otları da toplamışım ben. Ama baya büyük oluyorlar. Çok güzel oluyorlar. Böyle boru şeklinde mor açık lila renginde çiçekleri var. Sonra bunlar tohum bağlıyor. Bulunduğu yerde tohumlarını döküyor ve o bölgede çok fazla tohum çıkıyor. Estetik. Çok estetik. Şimdi ben bunu aşağıya doğru biraz daha fırlatayım. Buraya nasıl olsa dökülmüş. Şöyle. Oraya da tohumları yayılsın. Bu da herhalde bir yerlere gitmek istiyor. Bu da hatmi gül çiçeğinin tohumları üzerinde zaten. Bakın şurada. Hatta şöyle birkaç tane alayım. Atayım. Bunlar zaten tohumları her yere yayıldı. Şimdi tekrar gelelim buradaki keçi memesi otunun yapraklarından başladık zaten tanıtmaya. Biraz da kök tarafını tanıtmaya devam edelim. Şimdi daha önceki videolarımda ben paylaştım. Keçi memesi otunu tanıttım. Öğrendikten sonra kökünü de göstermiştim. Size de diğer videolarımı izlemeyen, yeni takip etmeye başlayan değerli dostlarım, arkadaşlarım da merak edebilir. Bir de kök kısmını göstereyim. Çünkü çok farklı bir kök yapısı var. Bakın. Böyle bir kök yapısı var. Keçi memesi otunun. Ben bunu ölü adamın elleri, çünkü böyle bir kök yapısı var onun. Öyle bir bitki zannetmiştim ama değilmiş. Yenen güzel otlardan bir tanesi. Kök kısmı da ben geçen yıl tadına da bakmıştım. Bir yer elması tadında hoş bir tadı var. Şöyle bu kadar bir kök yapısı var. Daha da fazla büyümüyor. Çok yıllık. Bunu köklemeseydim burada yine gelecek yıllarda çoğalacak ama zaten az değil arkadaşlar. Bakın şurada sayısız çok fazla keçi memesi otu çıkmış. Hatta şu taraflara doğru bir yürüyelim. Bakalım. Buraları da çok yayılmıştı. Hala var mı? Şu tarafa geçmem gerekiyor ama geçmeden önce ben güzel bir şey gördüm yine burada. Harika. Ya çok estetik arkadaşlar ya. Çok estetik. Bakın. Kuzu kulağı otu. Şimdi şu tarafa doğru yine gideyim. Asıl keçi memesi otunun yayıldığı yerler buralarıydı. Artık keçi memesi, evet bakın şuralarda. Ondan başka da ot gördüm çünkü. Bakın hemen dibinde tavşan kulağı otunu gördüm arkadaşlar. Şu tavşan kulağı otu. Bu da keçi memesi otu. Umarım her iki otu karıştırmıyorsunuzdur. Eğer karıştıranlar varsa bakın. Keçi memesi otunun yaprakları böyle. Tavşan kulağı otunun yaprakları biraz daha böyle uzun. Şurada da bir tane daha var. Tavşan kulağı otu.
Buralarda bakın tavşan kulağı otları epeyce yayılmış. Tohumdan yayılıyor bu da. Tavşan kulağının otu da arkadaşlar yine bu zaten keçi memesi otunun tohumları. Şurada zaten görüyoruz. Bir tane de keçi memesi çıkmış. Bakalım. Evet. Bu tavşan kulağı otunun da tohumları böyle oluyor arkadaşlar. Silena grubundan. Silena dictyhoma diye yabancı bir ismi var. Bunlar da tavşan kulağı otunun tohumları. Hatta şöyle çıkarayım. Yayılmışlar. Zaten ıslandığı için her taraf tohumlar da ıslanmış. Yine burada keçi memesi otu. Otlar da çok fazla önüme geliyor. Bakın. Tavşan kulağı otu. Sanırım bugün ağırlık olarak videomun konusunda keçi memesi otu ve tavşan kulağı otu hayvanlar aleminden devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın burada da şöyle minicik çıkmaya başlamışlar. Çatlak çanak otunun böyle tohumdan çıkmış hali. Karga tırnağı ismi de veriliyor ona. Burada da kuzu kulakları tohumdan çıkmış. Bunlar da güzel. Böyle iyice yayılıyorlar. Doğaya hakim oluyorlar. Tabii bu da geçen videomda size tanıttığım bakın tüylü acımık. Buna İç Anadolu bölgesinde acı güneyik ismi veriliyormuş. Doğrudur. Hindiba ismi de verilir. Çünkü hindiba ailesinden bir grup. Yöreden yöreye böyle farklı isimler verilebiliyor. Şöyle şurada neler görelim. Burada aslında çok güzel bir büyük kuzu kulağı vardı. Ama ondan da ziyade biz kara hindiba gördük. Evet bakın. Bakın. Şurada kuzu kulağı var. Şuradaki de çok güzel. Şimdi en alt araziye geldim. Burada henüz daha böyle yemlikler çok büyümedi. Labadalar şu bölgede, hatta şu tohumlarını size göstereyim. Şu tohumlar varsa eğer dibinde hep labada otu vardır veya yeni çıkacaklardır. Çok fazla büyümemişler. Onlar büyüyecek ki biz de labada toplayacağız. Bir ara size labada otunun yemeğini yapmak istiyorum, pirinçli veya bulgurlu. Geçen yıldan beri canım çekiyordu ama fırsat bulamadım. Yapamadım. Ama bu yıl size onun tarifini de vereceğim. Kolay, zor bir tarif değil. Ama yine de size göstererek anlatacağım. Geçen yıl videoları çekerken demiştim ki buradaki kuzu kulaklarından toplayıp eve getirip saksıya ekeyim. Bu arada geçen yine videosunu paylaştığım burada bakın kaymacık otları büyümeye de başlamışlar. Belki 15-20 gün, bir ay kadar oldu. Çok güzel büyümeye başlamışlar. Oh maşallah arkadaşlar, bakar mısınız? Benim o geçen videoda yapraklarını koparmıştım. Nasıl büyümüşler? Nasıl büyümüşler? Bir de bunu da bir tane yaprak koparayım. Kokusunu. Bakın bunun tam özünden böyle sarı süt geliyor. Kokusu güzel. Yani otların kendine ait bir kokusu vardır. O kokuyu aldım ben. Evet. Bugün ot toplamayayım. Sepetimi aldım ama ot toplamayacağım arkadaşlar. Yanıma poşet aldım bu sefer. Bu poşetin içine kuzu kulağının köküyle oturtacağım. Bakın şöyle kaç tane de kök var. Böyle ama renkli olanları almak istiyorum ben. Bunlar düz renk. Ben renkli olanları almak istiyorum. Şöyle birazcık dolaşayım buralarda. Şu da güzel. Evet, buldum bile. Buralarda her yerde çok fazla var. Şu olabilir. Bakın. Şu
güzelliği. Bunu bıçak yardımıyla çıkaracağım. Yumruları var bunda dibinde. Poşete koyacağım. Gidince de ekeceğim. Çok güzeller değil mi? Bir de şurada gördüm. O da güzel. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki de çok güzel. Birkaç tane var burada böyle gördüm. Oo, maşallah çok güzeller. 2 kök mü alsam acaba diye de düşündüm. Bakın şunun güzelliğine. Şöyle. Evet bu güzel. Bundan bir alayım. Bir de şundan alayım. Birkaç kök alayım. Şöyle bir çıkardım ama arkadaşlar kolay da olmadı. Şöyle birkaç parça alayım. Şu kökü de alayım mı? Şurada bir tane daha var. Baya bakın toprağa tutulmuşlar sıkı bir şekilde. Şöyle yumruları var onların. Tam böyle yumru değil ama dolgun kökleri var. Evet. Bakın şöyle. Biraz daha belli olabiliyor herhalde. Daha önce göstermiştim zaten bunların kökleri böyle çok yıllık bir bitki diye. 3 tane kök almış oldum. Bunları artık dediğim gibi ekeceğim. Bulunduğum yerde de olacak. Evet arkadaşlar videom buraya kadar olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.